Arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyim? Amsterdam'dayım. Bugün sizlere asgari ücret ne kadar, ne gibi değişkenlikler gösteriyor ve Hollanda'ya geldiğinizde ne gibi işlerde çalışabilirsiniz? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Onun hakkında konuşacağız. Hala başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Hala takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz de Instagram'dan, Facebook grubumuzdan da ulaşabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Şu an ekranıma 2018 yılında yayınlanmış olan resmi asgari ücret brüt maaşları, saatlik ücretleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi yaşa göre değişiyor. Buradan kendi hesaplamanızı yapabilirsiniz. Ve internetten de eğer hani brüt ve net maaş hesaplaması isterseniz ortalama o %30, yani maaşa göre değişiyor ama ortalama kendiniz ne kadar vergi çıkarıldığını görebilirsiniz web siteleri üzerinden. Hatta eğer ilgilenirseniz aşağıya da linki bırakırım video açıklamalar kısmına. Oraya tıklarsanız direkt saatlik ücretinizi yazarak net ne kadar geliyor onu da görebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere maaşlar yaşa göre değişiyor. Bir mantıksız değil mi? Mesela atıyorum ki birinin yaşı 35, diğerinin yaşı 30. 30'unda olan kişi daha çok çalışmış, daha çok tecrübesi var. Ama 35'inde olan bir kişi mesela diyorum yani daha yüksek maaş alabiliyor sırf yaşından dolayı. Sonuçta kapitalizmde tecrübe önemli. Tecrübe elinizdeki en önemli satabileceğiniz bir değer olduğundan dolayı bu Hollanda gibi ülkelerde maalesef ki yaş çok büyük bir etken. Ne kadar çok tecrübeniz olursa olsun tabii ki veriyorlar ama yaş ortalamasına göre maaş aralıkları da değişiyor maalesef ki. Bunu bir kafanızın kenarında koyun, çünkü geldiğinizde buraya belki Türkiye'den daha iyi yaşam şartları var. Belki bu asgari ücret, mesela atıyorum ki saatine 10 euro kazanıyorsunuz. Günde 8 saat çalışıyorsunuz. 80 euro diyelim. Haftalık 400 eurodan 5 gün çalışıyorsunuz. Bu arada hafta sonu çalışılmıyor burada genel olarak. Yani ben görmedim. 5 gün haricinde çalışıldığını görmedim. Belki şey diyebilirsiniz. Hollanda'ya gideceğim, Almanya'daki gibi ekstra saatler çalışacağım, gece mesaisine kalacağım, işte normal maaşın 3 katı verecekler bilmem ne. Maalesef Hollanda hükümeti tarafından sınırlandırılmış, yani istediğiniz gibi fazla çalışamıyorsunuz. Çalışabileceğiniz ekstra saatinde maksimum sınırı var. Ondan fazlasını şirket çalıştıramaz, çünkü sizi dinlendirmesi gerekiyor. Onun için bunu kafanızda tutun. Atıyorum ki haftalık 400 eurodan 4 ile çarptık, 1600 euro. Hadi vergileri indik, ortalama 1200 euro net gibi bir maaşınız kalıyor ortalama. Hollanda standartlarında bu maaş en düşük maaş. Bu maaşla geçirebilir misiniz? Mesela atıyorum iki çocuğunuz var, eşiniz geliyor buraya. Yani çok büyük bir ev kiralayıp geçinebilmek, yani kıt kanaat belki küçük bir ev kiralarsanız, hiç aktif sosyal yaşamınız olmazsa belki hani zor geçinirsiniz. Ve bu 1200 euro maaşla mesela atıyorum ki hani ev kiralama olsun, yaşam geçimi olsun, Türkiye ile karşılaştırdığımızda daha iyi diyebilirim. Çünkü burada en azından yaşamınızı geçirebiliyorsunuz problemsiz. Asgari ücret bile alsanız, ki maaşınız da artıyor zaten sürekli. O maaştan 100 euro, 200 euro arttırsanız bile, arttırabilseniz bile yıllık ne kadar para ediyor? Atıyorum 100 euro veya 200 eurodan 2400 euro para biriktirdiğinizi düşünseniz en azından yılda bir kez tatile gidebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de asgari ücret kazanan bir kişi yola mı versin, kiraya mı versin, yoksa tatile mi gitsin? Yani böyle düşündüğümüzde paranın alım gücü daha yüksek ve belki bu parayı siz Hollanda'da hissetmeyeceksiniz ama tatile gittiğinizde ya da kendinize bir şey aldığınızda o paranın farkını hissedeceksiniz. Hele burada kazanıp Türkiye gibi ülkelerde harcarsanız bir o kadar da daha iyi oluyor tabii ki de. Ne iş yapılır'a gelirsek burada, eğer Dutch dilini biliyorsanız iş bulmanız çok kolay. Yani çok rahat iş ilanlarına bakabilirsiniz. O kadar çok Dutch, zaten ilanların %50'si Dutch zaten. Ve genel olarak baktığımızda uluslararası expat dediğimiz işçi alımlarında genel olarak hani İngilizce yeterli ama çoğu zaman da Dutch dilinde
Dutch dilini de istiyorlar. Ama dediğim gibi Dutch dilini bilmiyorsanız da problem değil. Dutch dilini biliyorsanız zaten problem yok. Çok rahat iş bulabilirsiniz. Eğer Dutch'ı bilmiyorsanız, İngilizceniz varsa İngilizce'de de çok rahat iş bulabilirsiniz. Web sitelerine girin mesela. Birçok ilan bulunmakta. Tabii bu ilanlar şimdi iki sınıfta var. Bir normal işçi sınıfında var ve biri de yetkin eleman dediğimiz kendini geliştirmiş, yani üniversite mezunu tecrübesi olan kişilerden bahsediyorum. Normalde işçi sınıfına baktığımızda birçok restoran bulunmakta, ne bileyim lojistik merkezleri bulunmakta, fabrikalar bulunmakta, üretim merkezleri, mutfaklar, yani o çalışabileceğiniz birçok alan bulunmakta ve sürekli sirkülasyon olduğundan dolayı sürekli işçi arıyorlar. Zaten İngilizce bilseniz bile çok rahat iş bulursunuz. İngilizce bilmiyorum, sadece Türkçem var derseniz maalesef zor. Yani dili öğrenmeniz lazım. En azından bir İngilizceyi öğrenmeye çalışın. Onun haricinde sonra buranın artılarından da bahsedeceğim. Hükümetin ne gibi yabancıları çekmek amacı ne gibi ekstra avantajlar sağladığını da söyleyeceğim. Onun haricinde bu Brexit olayını biliyorsunuz. Bu Brexit olayından dolayı birçok şirket İngiltere'den merkezlerini Hollanda'ya çekti. Amsterdam olabilir, Eindhoven olabilir, başka şehirler de aşırı çok uluslararası kurumsal şirketler bulunmakta ve bu şirketler Türkiye'de de varlığını gösteriyor ama merkezleri burada olduğundan dolayı Türkiye'de işçi alımı yapacağına burada alıyorlar. Burada ne arıyorlar? Türkçe bilen müşteri hizmetleri, finans uzmanları, yani Türkçe bilenle alakalı o kadar çok iş ilanı var ki mesela diyor ki adam, ben sana atıyorum 1500 euro maaş vereceğim. Bazısı var mesela, sana fix şu maaşı vereceğim ama kalacak yer, yemek de dahil falan, öyle şeyler de olabiliyor. Eğer ilgileniyorsanız zaten bu ilanları da çok rahatlıkla LinkedIn ya da Glassdoor, Indeed ya da başka web sitelerinden görebilirsiniz. Eğer dil bilmiyorum nasıl arayacağım diyorsanız Google Translate'e girin. Türkçe yazın, İngilizce karşılığını aratın. Ondan sonra nasıl anlayacağım derseniz o çıkan web siteyi Google Chrome'dan Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz zaten. Yani o teknoloji var. Biraz yapmayı da, biraz araştırmayı, biraz kendi başınıza nasıl yapabilirim düşünün biraz. Çünkü bana da aşırı sorular geliyor ve her birine tek tek açıklamaktan işin açısı biraz yoruldum diyebilirim. Yani böyle bir küçük bir tip versem, kısa yol, belki hem sizin işiniz kolaylaşır hem de benim de işim kolaylaşır. En azından bir nebze size de yardımcı olabilirim. Ve burada çok güzel bir artısı var buranın. Hollanda dışından gelen yabancılara özgü bir vergi indirimi bulunmakta. Bu nedir? Bu vergi indiriminden yararlanabilmek için yıllık maaşınızın 40.000 euro ve üstü olması lazım. Bu brüt, yani vergiler dahil dediğim bir maaş bu maaş. Ve 40.000 euronun üzerinde bir maaş alabiliyorsanız devlete vergi indiriminden vergi indirimi için başvurabiliyorsunuz. Burada ortalama vergi normalde yerel halkı için %47 civarında herhalde. %45 ile %50 arası bir vergi kesintisi oluyor maaştan. Eğer %30 ruling başvurursanız ortalama %30'a düşüyor. Yani yerel %47 verirken eğer maaşınız 40.000 euro üstüyse yıllık %30 ödüyorsunuz. Yani bu ortalamada maaşınızda 1000 euroluk bir fark edebiliyor. 800 euro, 1000 euroluk, yani minimumdan bahsediyorum, 40.000 euro üzerinden ortalama bir artısı oluyor. O artı da çok büyük para yani. Dediğim gibi bu artısı yıllık 40.000 euro ve üstü kazanıyorsanız, onun haricinde eğer düşük kazanıyorsanız zaten asgari ücretten vergi daha düşük olduğundan dolayı her türlü burada sizin geçinmenize yarar sağlıyor ve üstüne birazcık da para eklerseniz çok rahat tatile de gidebiliyorsunuz. Zaten üstünüze başınıza bir şeyler de alabilirsiniz. Zaten euro kazanıyorsunuz. Öyle diyebilirim. Her şeyi anlatmaya çalıştım. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yorum atınız. Eğer direkt bana ulaşmak istiyorsanız Instagram hesabımı da vereceğim. DM atabilirsiniz. Ayrıca Facebook'dan da bana ulaşabilirsiniz. Grubumuz bulunmakta. Oradan da üye olabilir. Oradan sorularınızı da sorabilirsiniz. Ya da direkt Messenger üzerinden bana da ulaşabilirsiniz. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca benim Hollanda'da birçok videom bulunmakta. Hollanda'da yaşam olsun, burada yaşayan Türk arkadaşlarımla yaptığım mülakatlar, burada göstermeye çalışacağım tüm videolar, Amsterdam sokakları olsun, her şey. Onun için
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda da görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.